200 bin kilometredeki 2004 model E46 aracın orijinal diskleri olması gereken kalınlıktan daha fazla inceldiği için Bistein Grup sponsorluğunda disk, balatalar ve el fren mekanizmalarının değişimini yapacağız. Hazırlıklarımızı yapıp ilk olarak hidrolik fren haznesinin kapağını açarak aracımızı çalışma seviyesine kadar kaldırıyoruz. Lastik vijonlarını söktükten sonra kaliperin emniyet sacını yerinden çıkarıp kaliper arkasındaki lastik tapaları söktüm. Buradaki 2 adet cıvatayı söktükten sonra kaliper pistonunu bir miktar ileri ittirerek dışarı çıkmasını rahat hale getiriyorum. Kaliperi uygun bir yere astıktan sonra taşıyıcıya bağlı olan kaliper demirinin de cıvatalarını sökerek diskin önündeki engelleri kaldırdım. Son olarak diski poryeye sabitleyen ufak alyan cıvatayı da söktükten sonra diski yerinden alıyoruz. Çıkan diskin üzerindeki uyarıda minimum kalınlık 20.4 mm olduğu ibaresine istinaden kalınlığı 1 mikrometre ile ölçtüğümüzde 20 yılı aşkın bir sürede kalınlığımız kritik seviyenin altına inerek yaklaşık 17.8 mm civarlarına ulaşmıştır. 0 Febi marka diskimizin kalınlığını ölçtüğümüzde de yaklaşık olarak 22 mm olduğu görülmektedir. Montaj işlemi için porye üzerindeki paslanmaları güzelce temizleyerek yapışma olmasın diye Febi marka ısıya dayanıklı gres ile tüm temas noktalarını kapladım. Böylece bu noktalardaki paslanmayı en aza indirip yapışmalarını önüne geçmiş olacağız. Daha sonra yeni diskimizi yerine yerleştirip civatasını tutturduktan sonra 16 mm ile torklayarak diskimizi sabitliyoruz. Kaliper demirini de disk üzerine yerleştirip elle civatalarını sıkarak emaneten tutturdum. Bu iki civatayı da 110 Nm ile torklayıp sabitledikten sonra balataları montajdan önce bir miktar zımparalayıp montaj ayaklarını aynı şekilde Febi marka seramik gresle kapladım. Kaliper pimini de güzelce gresledikten sonra yeni balatalarımızı takabilmek için kaliper pistonunu aparatla bir miktar ileri doğru ittirdim. Yeni balataları yuvasına oturtturduktan sonra kaliperi uygun şekilde ayarlayarak disk üzerindeki konumuna yerleştirdim. Greslenen kaliper pimlerini yuvasına takarak bunları da tek tek 30 Nm ile torklayarak montajladım. Kaliper emniyet sacını da temas noktalarını ısıya dayanıklı gres sürerek bu parçanın da montajını yaparak jantın iç kısmındaki paslanmayı tekrar yapışma olmasın diye güzelce temizledim. Jantın disk üzerindeki oturma yüzeyini de seramik gresle kaplayarak sonraki söküm işlemlerinde kolaylık olmasını hedefledim. Lastiğimizi yerine oturtup bijonları 135 Nm ile torklayıp arka lastiğin disk ve balata değişimine geçiyorum. Aslında bu noktada her şey aynı. Ancak diski sökünce iç kısımda bulunan el fren mekanizması ön tarafa göre biraz daha zahmetli. Balatayı tutan tüm pimleri yerinden çıkartıp tek tek tüm yaylarından kurtardıktan sonra eski balatalarımızı çıkarıp yuvayı güzelce Febi balata sprey ile temizledim. Tüm oturma yüzeylerini gresledikten sonra balatalarımızı yerine yerleştirip bir tarafının yayını takarak sabitledim. Cırcır mekanizmasını da yağlayıp yuvasına yerleştirdikten sonra bu bölümünde yayını takarak mekanizmayı güzelce gresledim. Ön taraftaki gibi burada da porye üzerini pastan güzelce arındırıp bu noktalara da gresimizi uyguladım. Diski uygun şekilde yerine yerleştirip sabitleme civatasını 16 Nm ile torklayarak buradaki işlemi de bitiriyorum. Kaliperdeki balata değişimi de ön taraf ile aynı şekilde olacağı için kaliper demiri 110 Nm ve kaliper pimleri 30 Nm ile torklanıp arka tarafın toplama işlemi gerçekleştirildi. Bijonları ufaktan sabitledikten sonra el fren ayarımızı cırcır üzerinden yaparak tüm bijonlarımızı torklayarak aynı işlemleri aracın sol tarafı için de gerçekleştirdim. Bistein Grup sponsorluğunda aracımızın fren ve disk aksamını yenilenmiş şekilde uğurluyoruz.